8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman estetisyen Cemile Der. Hoş geldiniz Cemile Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçenlerde de aynı meslektaş olmamızda o kadar güzel sizinle olumluluğumuzu çok tutmuştu güzel. ki. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok iyiyim. Çok keyifliyim. Sizi görmek çok Ay, güzel. bizler de öyle gerçekten. Gördüğüm an öyle oldum. Ta Adanalardan yine gelmiş yaşasın dedim. Hocam peki. Bugün çok güzel konular konuşacağız sizlerle. Evet. Bence seyircilerimiz de sesi açsınlar. Yaz ayında en çok yağlanan cildimiz. Hele ki o gençlerin akneleri. Bunlarla ilgili sizlerden bilgi alacağız. İlk önce akne nedir diyeyim meslektaşıma. Akne cilt altında yağ bezlerinin ve kıl köklerinde oluşan bir cilt sorunudur. Genellikle de ergenlik döneminde hormonların değişmesiyle ortaya çıkan bir sıkıntılı bir dönemdir aslında. Neden akne çıkar? Cildimizin, işte saç derisinin, derinin kendini korumak ve dış etkenlere karşı kendini korumak, nemlendirmek, elastikiyetini arttırmak adına yağ bezlerinden ürettiği bir sebum salgısı vardır. Bazı durumlarda bu fazla salgılandığı için yağlı cilt dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Doğru bakımları yapılmadığında, cilt doğru ürünlerle temizlenmediğinde ölü hücreler bu gözenekleri tıkar, cilt altında yağ butonları oluşur, siyah noktalar oluşur. Bu durumda da cilt üzerindeki bakterilerle buluştuğunda akneye dönüşür. O beyaz beyaz iltihaplı görüntüye. Evet. Ya da hiç beyaz olmadan da cildin altında böyle dokunduğunuzda o sertleşmeler. Evet, kör akne dediğimiz durumlar da olabiliyor. Ucu olmuyor ama cilt altında kırmızı bir görüntü olabiliyor. Dokunduğumuzda o sertlikleri hissedebiliyoruz. Ağrılı da olabiliyor. Fazla sebum salgısından oluşabiliyor. Peki aknesi olanların sıkça yaptığı yanlışlar nelerdir? Evet, özellikle de çok sık danışanlarımla denk geldiğim, şimdi aktif akne özellikle sıkılmamalı. Sıkıldıkları zaman içi boşaltılmaya çalışıldığında enfeksiyonu yüzün her tarafına dağıtabiliyorsun. Bu bir ve en çok yapılan yanlışlardan biri, aktif akneleri kurutmak için kalıp sabun kullanılıyor. Evet. Maalesef ki cildin bu şifresi dediğimiz pH dengesini bozuyor. Cildin böyle bir karakteri vardır aslında. Az önce dediğim ya, bu sebum aslında cildimizi dış etkenlerden korumak, nemlendirmek, elastikiyetini arttırmak için. Ama biz sabunla kuruttuğumuz zaman cilt diyor ki yüzeyde nem kalmadı, yağ kalmadı. Hadi yağ üret. Biraz daha üretelim. Ve akne çıkmaya devam ediyor. Ama cilt yüzeyine baktığımızda pul pul dökülen, kuruyan, gergin bir cilt ama aktif akneler sürekli artan bir durum ortaya çıkıyor. Bu en fazla yapılan yanlışlardan biridir. Peki akne tedavi edilmez ise ne olur? Evet, öncelikle bir özgüven sorunu ortaya çıkıyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Kadınlarda yoğun makyaj eğilimini arttırıyor. Hadi bu aktif akne dönemi bitse bile ileriki dönemde iyileşmemiş, iyileşme sürecini tamamlayamamış aknelerde kırmızı olarak lekeler kalabiliyor. Onlar da olmasa ya da çok şiddetli, yoğun aknelerde de skar olarak geri dönebiliyor. Sonraki sürecin tedavisi daha zor oluyor aslında. Skarları tedavi etmek daha sıkıntılı bir süreç. Peki ergen akneleri ile ileri yaş akneleri arasında bir takım farklılıklar var. Biraz da bundan bahseder misiniz? Evet, şimdi önce danışan geldiği zaman bu aknenin altına yatan neden bazen çok bizlik durum olmayabiliyor. Muhakkak ki bir hekime yönlendirme yapabiliyoruz. Ergen ciltlerde yaklaşımda aslında şöyle bir durum var. Tedaviye başlamadan önce ergen dediğimiz yaş grubu içine giren kardeşlerimiz, çocuklarımız diyeyim. Onlarla aslında uzun uzadıya bir sohbet edip karşılıklı bir güven oluşturmak gerekiyor. Çünkü akne tedavisi sürekliliği olan bir bakımdır aslında. Bir bakım yaptık, akneden kurtulduk diye bir şey yok. Neden bir karşılıklı güven oluşturmak gerekiyor? Şimdi ergen kardeşlerimiz belki kızacak ama şimdi uygulama yaptığımız zaman deriz ki hijyen çok önemli. Çok. Yastık kılıfınızı dahi değişin. Evet. Çok kısa aralıklarla. Bırakın bunu. Yoğun sigara duman altında kafelere gidiliyor. Lütfen şu saatlerde uykuda ol. Sabahlara kadar otururlar. Lütfen evet yağı şekeri hayatından çıkart diyemeyiz belki ama daha dengeli besleniriz. Meyve ve sebze ağırlıklı besleniriz. Sadece fast food beslenirler. Sonra da bu akneler niye geçmiyor? Ürün veririz. Lütfen düzenli kullan deriz. O ürünler düzenli kullanılmaz.
Aknelerin aktif olduğu zaman ağrı da yapabilir ama lütfen dokunma. Bizimle iletişime geç, biz müdahale edelim. O akneler oyularak geri gelinir ve yani sonuç alamıyorsun. O yüzden ergen yaş grubunda aslında öncelikle bunu bir netleştirmek gerekiyor. Yani bir güveni oluşturmak gerekiyor. Ondan sonra bu yola çıkmak gerekiyor. Ergenlerde bu böyle. Aynen. Evet. O kadar güzel anlattınız ki ben anlatıyormuş gibi oldum gerçekten. Evet, yani karşılıklı bir sohbet etmek gerçekten çok bir İlk şey. önce size güvenmesi lazım hocam Kesinlikle. karşısındakinin ve ya bu kadın ne diyor? Ya ama gelecek bakıma yapacak, gidecek daha ne falan diye akıllarından geçiyor. Yani yapılan uygulamaların detayına kadar anlatıyorum neyin ne Evet. için. O mantık onda oluşursa ya da bakımı yapmazsak nasıl bir sıkıntı gelecekte seni bekliyor? Bunları hepsini aslında bir oluşturmak gerekiyor ki tedaviye daha sağlıklı sonuç alalım. Sadece annesine ya da babasına bunları söylemek değil. Evet, Değil, onlara değil, ayrı evet. bir yerde öğretmek. Evet. O başka. Evet. Onun yastık Evet, kılıfıyla yani ilgili. tabii ki o ergen dediğimiz ciltlerde anneyi babayı mutlaka aradan ben çıkartmam gerekiyor. Onunla benim aramda bir bağ oluşması lazım, karşılıklı güven oluşması lazım. Çünkü bu yolda beraber ilerleyeceğiz. Doğru söylüyorsunuz. Takibini beraber yapacağız. Böyle. Peki ileriki yaşlardaki süreç nasıl oluyor? Onları nasıl takip ediyorsunuz Cemile Hanım? Şimdi tedavi süreci öncelikle bir medikal cilt bakımı ile başlanır. İçi dolu yağ butonları boşaltılır, akne, siyah noktalar temizlenir, aktif akneler varsa hepsi temizlenir. Ama mutlaka bir kurutma işlemine geçeriz. Akneleri kurutma işlemi. Bu lazer uygulaması olabilir, karbonla olabilir. Ev devam ürünleriyle danışanımıza göndeririz. Ama takibini yaparız. Aktif akneler devam ediyorsa tekrar arada o bir sonraki işlemden önce arada tekrardan bir lazer için çağırabiliriz. Evet, baktık akneler artık kurudu. Akneler hala var ama cilt yağlanıyor ama şu an asıl uygulama yapacağımız işlem için aktif bir akne yoksa mikro iğnelemeye geçeriz. Kurutmamız gerekiyor çünkü mikro iğneleme ile o enfeksiyonu dağıtabiliriz. Bu yüzden mutlaka öncelikle ürünlerle, lazerle akneleri kuruturuz. Mikro iğneleme ile danışanımızın cilt altına mikro kanallar açarız. Hani bu mikro iğneleme aslında bir enjeksiyonlu işlem değildir. Değil. Hani göz korkutmasın. Evet. En Cilt fazla altı- 2 milime kadar iniyor ki 2 milimle bile yapamıyoruz zaten. Öyle Tabii bir ki. şey olmuyor. Bu mikro iğneleme ile cilt altında iyileşmemiş akneleri bir hasar veririz. Kontrollü bir hasar. Ya da vücut o akneyi iyileşti saymıştır ama orada kalmıştır aslında. Orada bir iyileşme sürecini başlatırız. Hücre yenilenmesi başlar, kolajen üretimi başlar ama aynı zamanda bu mikro iğnelemelerden, bu mikro kanallardan biz o cilt altına bu dengesizce üretilen sebumu kontrol altına alırız aslında verdiğimiz serumlarla ve takibini yaparız. Bu seans cildin durumuna göre aslında hep danışanın cilt yapısına veya aknenin şiddetine göre değişir. Bu mikro iğneleme tekrarlanabilir. Yani bir iki seans da olabilir. Takibini yaparız. Önce cilt altını kontrole alırız. Evet, baktık artık akneler yeni bir oluşum yok. Cilt gayet güzel. Ev devam ürünleri yapılıyor, kullanılıyor. Sonrasında artık o görünen minik lekelerden de kurtulmak için kimyasal peeling'e geçeriz. Cildi tamamen soyarız. Sonuçta çok güzel olur ama sonrasında tamamen kurtulduk anlamına gelmez. Tabii Mutlaka cilde uygun bakım ürünlerine devam etmek gerekiyor. Aslında her anlamda akneye meyilli, yağlı cilt ya da akneli cilt hiç fark etmez. En başta biraz önce söylediğiniz, altını çizerek söyleyeceğim şimdi. Temizlik, temizlik, temizlik. Evet, hijyen çok önemli. Evet. Çok ama önemli bu da hakikaten. bildiğimiz gibi o el sabunu dediğimiz sabunlarla değil, kükürtlü Evet. sabunla değil ya da elimizi yıkadığımız o jelli sabunlarla değil. Evet. Cilde uygun olan Evet. cilt Ya aslında jelleriyle. şunu bir kabul etmek gerekiyor. Nasıl saçımıza bir şampuan Yaşayın, kullanıyoruz. evet. Nasıl ellerimizi hep El sıvı sabun sabunu hayatımızın yazıyor. bir parçası oldu. Şampuan bir parçası oldu. Duş jelleri bile hayatımızın bir parçası oldu Evet. ama yüz temizleme jellerimizi bir türlü hayatımıza sokamıyoruz. Evet. Yani aslında doğru ürünlerle yapsak hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Gerçekten. Cildi tanımaktan başlıyor. Tabii ki insan aynaya baktığında acaba benim cildim nasıl diye karar veremeyebilir. Bu çok doğal bir şey. Ama bir uzmana danışıp ben cildime yatırım yapmak istiyorum. Parlak, pırıl pırıl bir cildim olsun. Hani sorunlu olan cilt mutlaka bir gitsin demiyorum. Sorunsuz cilt de gitsin. Normal rutin temizliği için Kesinlikle.
Kesinlikle. Bir merkezlere gitsin, işte ya bir hekime görünsün vesaire. Cildine uygun ürünleri öğrenirse ve bunu da hayatının bir parçası olursa hiç sorun yaşamaz aslında. Peki, Sorunsuzken sorumluya dönmez iş. Evet. Peki akneli bu ergenleri ya da akneli kişileri ne kadar sıklıkla cilt bakımı için görüyorsunuz? Ya şimdi, ayda bir normalde görüyoruz ama az önce dediğim gibi eğer aktif akneleri varsa bir ayı beklemiyoruz. Arada bir çağırıyoruz. Hani bu daha agresif işlemleri yapmak için enfeksiyonun hani olmaması gerekiyor. O yüzden arada bir bakıyoruz. Hala aktiflik varsa lazer uygulaması yapıyoruz aslında cilt yüzeyinden. Ya da karbon peeling de yapabiliriz. Bunlar akneyi kurutan işlemler. Sonrasında mikro iğneleme ile ya da sıkıntı olabilir. Onlar da bizi arayabilir. Biz de takip edebiliriz. Geldiğinde fotoğraflar çekiyoruz. Öncesi sonrası bizi çok mutlu ediyor çünkü. Kesinlikle. Gerçekten güzel bir yol alınca biz onlardan çok daha mutlu oluyoruz. Evet. Bir de şunu soracağım. Bazı kişilerde yüz dışında sırtta da mesela Evet. çok inanılmaz ya da kolda da olabiliyor. Yani ki bu- evet, çünkü bu sebum dediğimiz saçta, yüzde ve özellikle sırt bölgesinde olur aslında. Yani bu denge en fazla bu salgı en fazla o bölgelerde salgılanabilir. Bu uygulamayı aslında oralarda da yapabiliriz. Vücuda uygun bir jel de yapabiliriz. Ama sırtta da lekeler kalmıştır. Ergenlik döneminde çok şiddetli bir akne dönemi geçirmiştir. Bu göğüs kısmında olabilir, sırt kısmında olabilir, yüzle beraber. İyileşmiştir ama hani aktif değildir ama kırmızı lekeleri kalmıştır. Aynı uygulamayı oraya da yapabiliriz. Genelde Ben- insan hep yüzden aslında Evet, şikayetçi öyleymiş oluyor gibi ama, olur ama aslında yapılabilir tabii ki. Çok fazla o taraflarda da işte bir kol kısmında hocamın dediği gibi sırt bölgesinde şikayet olan Evet. çok gençlerimiz de Çok, var açıkçası. çok. Ama evet, insan aynaya bakınca hep yüzünü gördüğü için Evet. hep yüze odaklanıyor ama tabii ki oraya da uygulanabilir aynı işlemler. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Cemile Çok Hanım. teşekkür Çok sağ olun. ediyorum. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz uzman estetisyen Cemile Der idi. Bize vermiş olduğu bilgiler için kendisine çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.